gidiyor, Kübra Kuzko'ya gidiyor. O kadar güzel bir şehir ki Kübra gidiyor. Mükemmel yeteneklerimle sizleri yine büyülüyorum değil mi? Evet, Kuzko'ya gidiyorum. Şimdi yine her zamanki gibi uçakta videomu atmadan olmaz. İnişi gösteriyorum sizlere. Dağlara serpilmiş insanlarıyla dop dolu güzel Cusco'muza gidiyoruz. Ha, indik. Hola. Cusco'dan Sea. Ben nefes nefesi hissediyorum ya. Bu benim sporsuzluğumdan da kaynaklı olabilir. Neyse. Cusco'ya geldim. Şu an hava çok iyi ama gece bayağı serin oluyormuş. Arkadaşımı hostele bıraktık. Ben de yürümek istedim açıkçası. Bavul falan var ama neyse önemli değil. Canım yürümek istedi. Cusco. Wow, I have to show that. Şurada dağlarda insanlar yaşıyorlar. Çok yakın. Çok güzel. Ay enerjisi aşırı iyi geldi. Çok mutluyum, çok. Cusco'ya geldim. Şehirde hostelimi bulmaya çalışırken gördüğünüz gibi insanların dans ettiği bir zamana denk geldim. Ve Haziran ayı boyunca bu şekilde hem gece hem gündüz insanlar dans ediyor. Şehir merkezinde tüm süreçler gerçekleşiyor. Bu şekilde Cusco sürekli aktifti ve halk oyunlarına devam ediyorlardı. Ben de ilk başta görür görmez çok şaşırdım ve bu gecelik olduğunu düşünmüştüm. Halbuki her gün bu şekilde devam edecekti. Ve gerçekten çok hoş. Cusco'da yükseklikten dolayı geldiğinizde ağır şeyler tüketmeyip sağlıklı şeyler tüketmenizi önermişlerdi. Ben de burada tavuk çorbası aldım. Arkadaşlarımla birlikte bu gördüğünüz kafeye geldik. Bu mekanın adı Jack's Cafe. Bir hayalin peşinden YouTube kanalından görerek arkadaşlarımla birlikte geldik. İç dizaynı ve yemekleri kesinlikle muhteşemdi. Şiddetle tavsiye ederim. Şimdi burada şöyle bir taş var. 11 tane alanı var ve hepsi düzgün bir şekilde birbirine oturmuş. Bayağı iyi. Bütün yol bu şekilde gözüküyor. Bu taraf İnkalardan kalma, bu taraf ise eskisi. Eskiler. Bu taraf İnka, bu taraf yeni yapılmışlar. Rezalete bakın. Okay. Bu meydanın adı Plaza de Armas. Peru'nun en meşhur meydanlarından birisi. İnkaların son imparatoru olan Atahualpa'ya adanmış bir heykel bulunuyor tam meydanın ortasında. Yakınında ise Santa Domenico Kilisesi yer alıyor. Bu kilisede İnka İmparatorluğu'nun en kutsal tapınağı olan Coriancha denilen güneş tapınağının üzerine hemen kurulmuş. Oldukça keyifli bir meydandı. Bir hostel olumlama sürecine daha hoş geldiniz. Bu hostelin adı Nao Victoria. Şu anda gördüğünüz kısım ise mutfak kısmı. Hemen burada videonun arasına girerek size kahvaltıyı göstermek istedim. Kahvaltı böyle açık büfe gibiydi. Bence doyurucuydu. Başkasını bilemem. Ben sevdim. İçerisinde de bu aşağıyı göstereceğim şimdi. Aşağıda da ortak hol var. Böyle resimler vardı. Tuvalet, banyo her katta mevcut. Oldukça güzel. Oldukça temiz bir hosteldi. Kişiye özel odaları da bulunmaktaydı. Ve şehir merkezine 2 dakika. Ayrıca bulunduğumuz sokak da tam öyle barların bulunduğu bir sokaktı. Gece çok fazla ses geliyordu ve ben bundan korkmuştum işte gece uyuyamam vesaire diye. Arkadaşlar hiç ses yoktu. Hiç. Yani 1 gram ses yoktu. O yüzden bayıldım yani hostele. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapatmışlar. Muhtemelen ondan dolayı hiç ses gelmiyordu. Ondan sonra da resepsiyondaki arkadaşlardan rica ederek içeri giriyorsunuz. Resepsiyondaki arkadaşlar da gerçekten çok yardımcıydı. Hepsini çok sevdim. Burada evet bir tane odayı gösteriyorum size. Burası 6 kişilik bir odaydı. 6 kişilik
Odanın görüntüsü de bu şekilde perdeli vesaire, kişiye özel bir yerlere, yani alan hissiyatı oluşturuyor. Kapımızı kapatıyoruz. Evet. Şimdi size sokağın görüntüsünü göstereceğim. Burada da sosyalde tanıştığım arkadaşlarım var. Çok tatlı insanlardı. Resepsiyondaki arkadaşlar yok. Onları da göstermek isterdim ama gerçekten hepsi birbirinden tatlıydı. Şimdi bu gösterdiğim taraftan direkt şehir merkezine gidiyorsunuz. Sol tarafta ise barların olduğu sokak vardı. Şehir merkezine 2 dakika bile diyemem. Şu an Cusco'dayım. Her tarafta böyle oyunlar falan var. Burada bir yarışma varmış. Yarışmaya hazırlanıyorlar. Ama o kadar eğlenceli ki, şuraya bakar mısınız? Yani dün gece de falan böyle pratik yapmaya başlamışlardı. Pratiklerinde yani kıyafetleri, geleneksel kıyafetlerini giymemişlerdi ama şu an gerçekten çok güzel gözüküyor. Bayılıyorum. It's nice. Cusco'nun dar sokakları da demeyelim de, sokaklarında yürüdüğünüzde göreceğiniz klasik görüntülerden bir tanesi de böyle. Şimdi kenarda göstereceğim şeyler Cusco'ya özel el yapımı ürünlerdi. Birçok yerde de bunların satışları mevcuttu. Okay, right now I can share with this video with my best friend. And right now she can cry. I love you. Oh, what is that? Para esos golpes, calambres, ciática, artritis. Se le adormece los dedos, señora, para el dolor de la rodilla, para la ciática, columna, para esos calambres, dolor de cabeza, para los fríos, dolores de But I just want to try empanada right now. It's okay right now. Coca. Lama? Ah. It's dried meat, right? Dried, right? Dried. Dry. San Pedro Market Cusco Meydanı'na çok yakın bir market. Bu marketin içerisinde hem hediyelik ürünler, hem hediyelik eşyalar, hem de yiyecek yerleri bulabilirsiniz. Yeah. Sizlere daha önceden bahsettiğim gibi Cusco'nun meydanı gün içerisinde oldukça hareketli geçiyor. Hem turistlerin hem de Peruluların toplandığı meydanda yapılan gösteriler akşama kadar izleniyor ve burada şenlikler devam ediyor. San Pedro Market'ten daha az bilinen Handicraft Center Cusco adlı bu mekan çok iyi pazarlık yaptığınız takdirde çok uygun ürünler alabileceğiniz bir yer. Şehir merkezine de 20 dakika yürüme mesafesinde, benim böbreğimi bıraktığım mekanlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Hola amigos. Benim İspanyolca bu kadar arkadaşlar. Bu kadar, yapacak bir şey yok. Fark ettim ki Cusco vlogunda çok fazla şeyden bahsetmemişim. Aslında bir sonraki steplerde bunların hepsi gelecek ama Cusco'da yapacağımız şeylerden biraz bahsedeceğim. Cusco'da Rainbow Mountain'a gidebilirsiniz. Nedir bu Rainbow Mountain? Gökkuşağı Dağı olarak geçiyor. Renkli bir dağ olarak geçiyor. Aslında biraz şey, yani turist
scam dediğimiz bir şey. Yani sizin o internette gördüğünüz renklerin hepsi o dağlarda mevcut değil ama yine de çok güzel bir yer ve 5200 metre yukarıda. Onun yanı sıra bir de Red Valley dedikleri bir yer var. O da dağların böyle kırmızı olarak gözüktüğü bir yer. O da sizin böyle internette gördüğünüz kadar kıpkırmızı bir yer değil ama yine de manzarası bayağı güzel. İkisinin birbirine uzaklıkları ise 30 dakika yürüyerek. Bunları bir sonraki videolarımda anlatacağım ama hani Cusco'da genel olarak yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Bir de Seven Lagoons dedikleri bir şey var. Onlar da göller. Aslında Humanity Lake dediğimiz şey göl ve bunu da aslında Salkantay Trekking'i dedim Cusco'da. Siz Cusco'ya indiğiniz zaman ya da Cusco'ya gitmeden öncesinde bir firmayla anlaşabiliyorsunuz. Genel olarak Machu Picchu Reservation diye bir acente var. Bu acenteye Cusco'da birkaç yerde bulabilirsiniz. Genel olarak insanlar bu acenteye başvurarak Salkantay Trekking'e başvuruyorlar. 4 ya da 5 gün içerisinde bu trekking sürecine dahil olabilirsiniz. Fiyat listelerine açıkçası ben çok bilgim yok. Bu Salkantay yolunda aslında ilk gittiğiniz kısımda bu Humanity Lake, böyle doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama o Salkantay'a katılmadan da direkt bu göle gidip o gölü de görebilmeniz için bu tur düzenleniyor. Bu tura ya Cusco'daki herhangi bir acenteden ya da kendi hostelinizden ya da otelinizden ilgili kişilere müracaat ederek başvurabilirsiniz. Genel olarak sabah 4 gibi sizi alıyorlar. Bir kahvaltı yapıyorsunuz. Sonra o yürüyüş rotasını takip ediyorsunuz grupla birlikte. Yürüyüş rotasından geri dönüyorsunuz belirli bir zaman harcadıktan sonra. Benim size önereceğim şey, benim vaktim, eğer ben bu Salkantay Trek'i daha önceden bilseydim 10 gün içerisinde kesinlikle ve kesinlikle bu trek'e katılırdım. Çünkü çok mantıklı. Hem Machu Picchu'ya gidiyorsunuz. Onlarla birlikte hem bir grup içerisinde gidiyorsunuz. Ayrıca çadır kurma gibi bir derdiniz yok. Çadırı da yemeği de onlar size sağlıyorlar. Üzerine ek olarak da siz sadece kendi eşyalarınızı taşıyorsunuz. Böyle 10-12 kilo gibi bir ağırlıkta da eşyalarınızı onlar da taşıyabiliyor eşekler vasıtasıyla. Yani zorlu tabii ki de, hani orada neler yaşayacağınızı bilemem. Bir de doğanın içerisinde olacaksınız. Hani bunun tuvaleti var, yıkanması var vesaire. Cartcut. Onları nasıl hallediyorlar hiçbir fikrim yok. Yine de ben olsam şimdiki aklımla kesinlikle bu trek'i alırdım. Ve tanıştığım birçok kişi de bu trekle birlikte Machu Picchu'ya gidiyordu. Ben ise önce Aguascalientes'e gittim o trenle. Oradan da otobüsle birlikte Machu Picchu'ya çıktım. Machu Picchu artı Huayna Picchu dağına tırmandım ben. Benim aldığım biletin özelliği de buydu. Ama 80 euro gibi bir ücret ödedim. Neyse. Bir de Cusco'da Secret Valley, bir de Maras Moray diye yerler var. Bu yerlerin aslında bir paketi mevcut Get Your Guide'da. Ben buna gitmek istedim ama o gün hem çok yorgun ve yürüyemediğim için Machu Picchu'dan sonrasında böyle bir durumum oldu. Buna katılamadım. Get Your Guide'da da $14 gibi bir ücreti vardı. Rainbow Mountain için eğer turla birlikte giderseniz yaklaşık $29 gibi bir ücreti var. Bu size saydıklarım, Pocoyo Dağı var ek olarak. Orası biraz daha az kişinin gittiği bir yer. Genellikle insanlar Rainbow Mountain'ı tercih ediyorlar. Ben Pocoyo'ya gitmek istedim ama yeterli insan olmadığı için beni Rainbow'a yönlendirdiler. Bu etkinlikler genel olarak $29'dan başlıyor. Bunlar nakit fiyatı. Eğer kartla ödemek isterseniz $30 çıkıyor. 30 küsür bir dolara çıkıyor. Sizi de saat 4'te 5'te alıyorlar. Acenteden ya da otelinizden, sizin tercihinize bağlı. İlk başta kahvaltı, sonra trekking, ondan sonra ilgili alanda zaman geçirmece. Sonra tekrardan grup toplanıyor. Ondan sonra geri dönüş, akşam yemeği ve varış tamamlanıyor diyebilirim. Cusco'da yapılacak çok fazla şey var. Ama ben şehir içerisinde free tour'a da katılamadım. Ben çok bir şey yapmadım yani Cusco'da.